Programımız kaldığı yerden devam ediyor. Şu anki konuğumuz ortopedi ve travmatoloji uzmanı, doktor öğretim üyesi Yiğit Kültür. Yiğit Hocam hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun hocam, çok teşekkürler. Hakikaten baş ağrısından sonra belki de en sık görülen ağrı sebeplerinden bir tanesi de Gerçekten öyle. bel ağrısı. Evet. Hocam nedir bel ağrısı, neden oluşur? Bir ortopedik cerrah olarak biraz bahseder misiniz? Yani şöyle ki hastaneye başvuru sebeplerinde dediğiniz gibi en sık nedenlerden bir tanesi. Çoğu zaman bunun altında yatan sebepler mekanik sebeplerdir. Yani altta yatan herhangi bir organik problem yoktur. %80-90 bu şekildedir. Adelelerin, bağların, ligamanların yangı, enflamasyon ve ödeminden kaynaklanır. Mesela yani şöyle bir şey olmaz. Sadece bir bel ağrısı eşlik eder ama çoğu zaman belden bacağa vuran bir ağrı yoktur. Ya da beraberinde bir ateş yoktur. 4-5 haftadan daha kısa sürelidir. Bu tarz durumlar olabilir. Altta yatan tabii ki birçok sebep olabilir. Detaylı incelenmesi gerekir, tetkik edilmesi gerekir. Bazen bir bel ağrısı deyip de yani geçmemek de esasında doğrudur ama çoğu zaman da geçici 3-4 hafta içinde peyderpey azalarak çeşitli ağrı kesici ilaç tedavilerine yanıt vererek geçebilecek durumlardır açıkçası. Hocam tüm bel ağrılarının sebebi bel fıtığı mıdır? Yani bel fıtığı var anlamına mı geliyor? Belimiz ağrıdığı. Yani değildir tabii. Aslında yani çok söylenen, bilinen bir yanlışlardan biridir. Birçok problem olabilir. Çoğu zaman biraz önce bahsettiğim mekanik problemler olabilmekle birlikte bazen de mesela bir belde daralma tıbbi olarak lomber stenoz dediğimiz ya da omurlar arasında stabilite, ilişkinin kaybolması sonrası omurlar arasında bir kayma ya da omurların arka eklemleri, faset dediğimiz eklemlerde kireçlenmeler ya da mesela ileri yaşlı hastalarımızda osteoporotik yani işte kemik yoğunluğunun azalmasına bağlı bazı kırıklar daha da ağrılı bir senaryo olarak enfeksiyon durumları da gözükebilir. Hatta yani tümöral süreçler de eşlik edebilir mevcut durumlara. Bunda tabii ki işte bir yakın zaman içinde bir ciddi kilo kaybı var mı gibi yani detaylı olarak hastayla görüşmek, iyi bir iletişim halinde olmak ve bilgi edinmek oldukça önemlidir. Yani omurilikteki sıkıntı da bele vurabiliyor aynı şekilde. Tabii, kesinlikle bel ağrısı yapabilir. Hocam peki bel kireçlenmesi ve bel kayması denilen olay nedir? Yani aslında bu iki durumda birbiriyle iç içe geçmiş durumlardır. Yani işin sebebine, patoanatomisi dediğimiz sebebine baktığımızda benzer durumlardır. Yani zamanla dejeneratif süreçler dediğimiz kişinin yaş ile birlikte çeşitli sebeplerle belki de belki yıllar içinde önleyici faktörleri kullanmamasından da kaynaklı omurlar arasındaki disklerin sıvı kaybı sonrasında yüksekliği azalması sonrasında omurgadan çıkan sinirlerin bu çıkan foramen dediğimiz deliklerde sıkışması ve diskin omuriliğe bası yapması ve sonuçta bir yükseklik kaybı da olacağı için iki omur arasında omurun arka elemanlarındaki faset eklemler dediğimiz eklemlerin de birbirleriyle olan oryantasyonun bozulması sonucu vücut bunu bir stabilize etmeye yani sabit tutmaya çalışacaktır. Yani doğal bir korunma mekanizması olarak bunun için de yumuşak dokular üretir. Bu yumuşak dokular da tabii ki çevre omurilik ve çıkan sinir köklerine bası yapar. Yani bu bir kireçlenme durumudur. Ama tabii ki diğer eklemlerdeki kireçlenmeler gibi olmadığı için mesela bir diz kireçlenmesinde çok nadiren istisnai durumlar dışında sinirlerdeki problemlere bağlı işte uyuşukluklar, karıncalanmalar görülmez. Ama tabii ki omurilik böyle değildir. Omurga kemikleri içinden sinir yapıları geçer, sinir kökleri çıkar. O yüzden kireçlenme durumunda bu ve benzeri mekanizmaları da dikkate alarak iyi bir muayene, iyi bir görüntüleme, belki de bir EMG, çok detaylı hatta tekrarlayan görüşmeler ve muayeneler ve görüntü incelemeleri tanıyı koymada ve devam eden süreçte oldukça önemlidir. Titiz olmak gerekir açıkçası. Hocam kayma da mı aynı şey?
Tabii. Dediniz ya kayma da Evet, kayma yani bir omurun bir omur üzerinde kayma durumu bu zaman içinde dejeneratif dediğimiz yani bütün omurga etrafındaki dejenerasyonun genellikle de omurganın ön tarafında başlar bu süreç. Ön tarafındaki süreç başladıktan sonra omurganın arka elemanlarında, arka eklemlerinde devam eder ve bir kısır döngü şeklinde omurun da üst ve altlarına da yayılarak genellikle ilerleyici bir süreçtir. Hocam peki tüm bel kireçlemeleri ve bel kaymaları ameliyat gerektirir mi? Tabii ki de gerektirmez. Yani bize başvuran hastalarımızın çok da yüzde olarak düşük bir kısmını ameliyat etmekteyiz. Yani ameliyatsız birçok tedavi yöntemi mevcut. Bunlardan faydalanabilmekteyiz. Ancak tabii ki şöyle bir durum var. Yani bizim bazı kırmızı çizgilerimiz var. Bunlar olduğunda ameliyatsız tedavi etmek yanlıştır, etmemek lazım. Bu kırmızı çizgiler dışında da bazı durumlar vardır ki yani hemen şu anda acil olarak ameliyat edelim durumu değildir ama ileriki zamanda eğer ki bir problem olacak olursa sinirlere akım gitmediğinden ve bir kas güçsüzlüğü gelişebileceğinden ve geliştiğinde de ameliyat etseniz dahi birçok kez o geri dönemeyebiliyor. Evet. Yani esas olarak öyle bir durum gelişmeden müdahale etmek önemlidir. Tabii ki çoğu kez belki de hastalarımızın tam yüzdesini bilemeyeceğim ama %70-80'ini ameliyatsız takip etsek de çok detaylı bir şekilde hastalarla ilgilenip bilgilendirmek, yani böyle bir problem ileride cerrahi gerektirebilir. Hatta yani belki şu anda cerrahi uygulamak daha iyidir ya da şu anda hiçbir şekilde cerrahi gerektiren bir durum yok. Bir mesela ameliyatsız tedavi olarak fizik tedaviden faydalanalım, kas güçlendirme egzersizlerinden faydalanalım. Omurga içine görüntüleme yöntemleri altında skopi dediğimiz bazı iğne uygulamaları gerek sinir köküne ya da omuriliğin kendisine bunlardan faydalanalım, yapalım, kilo verelim, sigarayı bırakalım gibi çok çeşitli. Cerrahiyi en sona bırakıyoruz. Tabii ki bırakamayacağımız da durumlar var. Yani o nasıl ki cerrahi yapmayalım dediğimizde yani aslında esasında bir de şöyle bir durum vardır. Yani zor olan, daha da zor olan ameliyat yapmaktan çok ameliyat yapmayalım kararını vermektir. Siz orada da ayrıca bir sorumluluğa giriyorsunuz. Yani yarın öbür gün hastamızla ilgili bir problem olduğu zaman bu yani çok üzücü durumlara sebep olabilir. Çok detaylı bilgilendirmek, durumu anlatmak, konuşmak oldukça önemlidir. Hocam peki cerrahi olarak cerrahi işlem yapacağınız hastalara neler yapıyorsunuz? Bizim çok detaylı bir hazırlık sürecimiz oluyor. Yani bir kere bir anestezi ekibinin omurga cerrahisi konusunda özel olarak yetkin olması çok önemli. Ek hastalıkları, bunlara yönelik yapılacak işlemler, kullanacağı ilaç tedavilerinin düzenlenmesi, ameliyat öncesi verilecek ilaçlar, ondan sonra ameliyat süreci, ameliyatta anestezinin oldukça yetkin olması, süreci yönetebilmesi elimizi güçlendiren şeyler. Ekibimiz aynı zamanda omurga cerrahisi ekibi, yani tek bir kişinin yapabileceği ameliyatlar değildir çoğu zaman. Belki de yapılabilir ama bir ekip olarak daha çok yapılmasında da fayda vardır. Cerrahından, hemşiresinden, teknik personeline, tüm çalışana kadar bunların hepsi önemlidir. Muayene etmek o kadar önemlidir ki, örnek verecek olursam, yani omurga cerrahisi sonuçta bir sinirle ilgili bir cerrahi olduğu için yansıyan ağrılar olabilmektedir. Yani bir dizim ağrıyor der, belimden aşağı, o diz muayenesini de detaylı yapmak, görüntülemeleri ya da bir kalça ekleminin çok sık karışabilmektedir. Bir kalça artrozu, kireçlenmesi, koksartroz dediğimiz durum, bel problemiyle diz kireçlenmesi ya da türlü durumlar bel problemleriyle karışabilmekte. Bunların ayrımı detaylı bir şekilde yapılan muayene ile çok rahat çözülebilir. Ayrıca tetkik olarak da faydalanabilecek yöntemler de var. EMG de bunlardan biridir. EMG'yi yapan hekim de ayrıca çok önemlidir. Bu konuda özellikle yetkin olması. O yüzden yani iyi omurga cerrahları, ekipleri hep kendi merkezleriyle çalışırlar. Kendi nörologları, EMG radyologlarıyla çalışırlar. Çalışılması da gerekir belki.
Hocam vermiş olduğunuz bilgiler için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için. Sağ olun efendim. Bugünkü program konuğumuz ortopedi ve travmatoloji uzmanı doktor öğretim üyesi Yiğit Kültür idi. Kendisine vermiş olduğu bilgiler için tekrar teşekkür ediyoruz. Programımız kaldığımız yerden tüm hızıyla devam ediyor.